güzel bir günden, mutfağımdan herkese merhaba. Tam mevsimindeyken şu bal kabaklarından bir sürü tarif yapalım diyorum. Böyle turuncu turuncu harika, bütün tezgahları süslüyorlar ve ben de çok seviyorum. Zaten bal kabağının yararlarını anlatmaya lüzum yok. Bugün harika bir bal kabağı turtası yapıyoruz. O kadar lezzetli ki hem de yapımı çok kolay. Lafı daha fazla uzatmadan hemen yapımına başlayalım diyorum. Yarım kilo bal kabağını ince ince doğradım. Üzerine bir çay kaşığı kadar tarçın koyuyorum. Ve 3 tane karanfil ekliyorum. Yarım çay kaşığı da zerdeçal. Bunlar kabağa çok yakışıyorlar. 1 su bardağı toz şeker. Şöyle her tarafına gelsin. Yarım su bardağı da su. Şimdi bunların hepsini orta ateşte güzelce kabaklar püre olana kadar pişireceğim. Kabaklar pişerken biz turta hamurumuzu hazırlıyoruz. 2,5 su bardağı unu kaseme alıyorum. Yarım su bardağı şeker, 1 yumurta, 200 gram soğuk margarin. Soğuk olması önemli. Turta hamurlarının kıtır kıtır böyle kıyır kıyır olması bu margarinin soğuk olmasına bağlı. Elinizde yoğuracaksanız şöyle elde yoğurduğunuz zaman margarin el ısısıyla yumuşar. O yüzden buzdolabında mutlaka 1 saat bekletmek zorundasınız. Eğer ki aceleniz var, o kadar 1 saat bekleyemem ben derseniz de o zaman mikserlerin hamur çırpma aparatını kullanacaksınız. İşte burada gördüğünüz gibi onunla karıştırdığınızda tereyağı ya da margarin çok çabuk ısınmayacak. O zaman çok azıcık buzdolabında bekletmeniz yeterli olacaktır. İşte hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun hepsini topluyorum. Benim zamanım var. Ben yine de 1 saat buzdolabında bekleteceğim. Çünkü dediğim gibi turta hamurlarının ne kadar soğuk olursa o kadar güzel, o kadar kıyır kıyır olur. Şöyle bir streç filme sarıyorum. 1 saat buzdolabında bekleteceğim. Bal kabakları pişti, güzelce püre haline getirdim. Şimdi bunun içerisine 1 tane yumurta ekleyeceğim. Ve yarım pakette labne koyacağım. Hem tadına tat katacak hem de bu yumurtayla labne turtayla bal kabağının ikisinin bir anda pişmesini sağlayacak. Bal kabağı püremiz de hazır. Dediğim gibi ikisi beraber pişebilecek. Çünkü öbür türlü turta hamurunu ayrı pişirmeniz lazım. Sonra piştikten sonra püreyi koymanız lazım ve tekrar pişirmeniz lazım. 2 kere iş yapmamak için bu çok geçerli ve güzel bir yöntem. Şimdi hamurdan birazcık bırakıyorum. Şöyle ucundan 1/3 kadar. Şöyle kalan hamuru bir çembere altına pişirme kağıdı serdiğim tepsiye güzelce bastırıyorum ve tavanını oluşturuyorum. İsterseniz bir merdane ile açarak da bu ölçüde açarak da direkt de koyabilirsiniz. Ya da benim gibi bastıra bastıra ama eşit olmasına dikkat ederek. Çünkü hamurun inceliğinin her tarafında eşit olması çok önemli. Ona göre yerleştirebilirsiniz. Şimdi ayırmış olduğum hamuru da şöyle rulo parçalar yaparak bir duvar oluşturuyorum. Bir kenar yapıyorum. Bal kabağı püresini çünkü bu kenarlardan böyle etrafa taşmayacak şekilde bunun içerisine yerleştirmiş olacağım. Şöyle deliyorum çünkü turta hamurumun fazla kabarmasını istemiyorum. Kıtır kıtır olsun, kabarmasın. Şöyle her tarafını deliyorum ve püreyi de hepsini şöyle içine dolu dolu koyuyorum. Müthiş bir tadı var bu pürenin. Şu anda bile kaşık kaşık yiyebilirsiniz. Ve turtamız hazır. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırında 45 dakika pişecek.
Turtamız pişti ve güzelce soğudu. Soğumadan sakın çıkartmaya çalışmayın çünkü kırılabilir. Şöyle kenarlarından da hatta birazcık şöyle bıçakla geçiyorum ki birdenbire kırılma yapmasın. Çünkü ince kıtır bir hamur bu. Ve gördüğünüz gibi harika turtamız pişmiş. Müthiş görünüyor. Şimdi bir dilim alma zamanı. Şöyle güzelce keselim. Üstü yumuşak, altı bisküvi kıvamında harika bal kabaklı turtamız hazır. Görünüşü de müthiş görünmüyor mu? Şimdi bir çatal da alıyorum. Dediğim gibi üstü yumuşacık, altı kıtır kıtır. Çayın yanında harika olacak. İşte gördüğünüz gibi bal kabağı turtamız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane böyle küçücük bir zil böyle butonu var. İşte onu da tıklarsanız ben yeni bir video paylaştığımda hemen size bildirim gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.